yüzden bu videoda Güney Fransa'daki en iyi kruvasanı bulmaya çalışacağız. Biraz iddialı bir video. Ama önce kruvasanın geçmişine bakalım. Çünkü kruvasanın doğuş efsanesi birazcık bizimle de ilgili. Viyana Osmanlı kuşatması altındayken efsaneye göre Viyanalı fırıncılar sabah erken saatlerde hamurlarını hazırlarken şehrin altında tünel kazan Osmanlı askerlerinin çıkardığı sesleri duyup otoritelere haber veriyorlar. Böylece şehri kurtarıyorlar ve sonra bunu kutlamak için Osmanlı bayrağındaki hilale gönderme yapan hilal şeklinde yiyecekler hazırlıyorlar. Tabii bu hikaye gerçek değil ama kruvasanın Avusturya'da doğduğu gerçek. Daha sonra 19. yüzyılda başka Avusturya lezzetleriyle birlikte Fransa'da keşfediliyorlar ve çok seviliyorlar. Ama Fransızlar kendi dillerinde hilal anlamına gelen kruvasan üstünde epey özgün değişiklikler yapıp kendi yiyecekleri haline getiriyorlar. Neyse biz kruvasan avımıza bir önceki gün Airbnb'mizin yakınındaki Boulangerie ile başlıyoruz. Burası şehrin biraz dışında ve turistik açıdan pek el değmemiş bir yer. Yani en azından biz gelene kadar böyleydi. Saat 11 sularında sıcak baget ekmekler ve kruvasanlar alabiliyorsunuz ve ben de tam olarak bunu alıyorum. Kruvasan çok güzel ve bol tereyağlı, o yüzden 10 üstünden 8 veriyorum. Ve Antip şehrinin en iyi kruvasanı bence ama hayatımda yediğim en iyi kruvasan diyemiyorum. Ve sonra tüm gün yağmur yağıyor ve kruvasanlı planlarımızı bir sonraki güne erteliyoruz. Neyse ki bugün hava güzel ve internette bulduğum boulangerie'ler yani pastaneler genelde Nice'teydi ve o yüzden bugün Nice'e gideceğiz ve oradaki kruvasanları deneyeceğiz. Evet, yarım saatlik bir yolculuk sonrasında Nice'e geldik ve internette bulduğum, daha doğrusu Instagram'da bulduğum ilk boulangerie'ye gideceğiz. Burası Google Maps'te sadece çarşambaları açık olarak görünüyordu ama bunun doğru olduğuna inanmak istemiyorum. Bugün çarşamba değil çünkü. Bakalım. Boulangerie neyse ki haftanın diğer günleri de açıkmış. İçeride sıra beklerken sade kruvasanlardan sadece 2 adet kaldığını görüyoruz ve bekleyişimiz yeni bir anksiyete kazanıyor. Ve sonra sonuncu sade kruvasanla birlikte bademli bir kruvasan ve çikolata parçacıklı çikolata soslu ve brownie'li kurabiye alıyoruz. Çünkü birileri diyabet geçirmek zorunda. Bademli kruvasan acayip güzeldi. Yani dünyada badem ezmesi içeren diğer her şey gibi. Suratımdan da anlaşılıyor. Ama sade kruvasanlarında sürpriz bir şekilde tereyağı tadı biraz eksikti. O yüzden sade kruvasandan puan kırıp 10 üzerinden 8 veriyorum. Bu kurabiye de sürpriz olmayan bir şekilde epey ağır bir lezzetti. Yani kötü değildi ama bir daha yemek de istemezdim. Ve hemen 3. kruvasana geçiyoruz. Burası daha küçük ve butik bir boulangerie ve kruvasanları farklı bir hamurla, sanırım brioche hamuruyla yapılıyor. Ve tereyağı tadının da en yoğun olduğu kruvasan buydu. Şekli de tam hilal şeklinde bir kruvasan. Yalnız sonra internetten öğreniyorum ki kruvasanların hilal şeklinde olmalarının anlamı margarinli olmalarıymış. Ama bizim en çok tereyağı tadı aldığımız kruvasan buydu. O yüzden kendime şu soruyu soruyorum. Acaba biz kruvasandan hiç anlamıyor olabilir miyiz? Bilemiyorum. Ama bu kruvasana 10 üzerinden 9 veriyorum. Neyse sonra Jory ile kruvasanları biraz ara verip plaja gitmeye karar veriyoruz. Ve Nice'in neredeyse 10 kilometre uzunluğunda plajı var ve bu plajın ne yazık ki tamamı taşlık. Ve bu taşlık kumsal tam deniz kıyısında ne yazık ki sudan çıktığınızda tırmanmanız gereken bir tepeye dönüşüyor. Ve bu da yine ne yazık ki acılı bir deneyim. Ama onun dışında çok güzel, herkesin kendi halinde takıldığı bir plaj. Keşke birazcık daha kumlu olsaydı ama olsun. Neyse biraz yüzdükten sonra 4. kruvasana doğru ilerliyoruz. Burası da çok övülen bir yerdi. Hatta gittiğimizde hiç kruvasan kalmamış bile. Gerçi saat zaten öğleden sonra 4 olmuştu. Kalmaması normal. Ve aslında buna içten içe seviniyorum. Çünkü kruvasan olmayan şeyler yemek istiyorum artık bu noktada. Ve özellikle yemek istediğim bir şey var ve bunun için Nice'in tarihi merkezine gidiyoruz. Bu arada Nice'i Fransız Rivierası'nın diğer bir büyük şehri olan Cannes'la kıyaslarsak Nice'in bence daha tatlı bir havası var. Diğer bir ilginç şey ise Nice aslında eskiden ileride İtalya'yı oluşturacak krallıklardan birinin parçasıymış. Ama sonra 19. yüzyılda bir referandum yapılmış ve Nice'deki neredeyse herkes
Fransa'ya dahil olmak istemiş. Bu bahsettiğim krallık da Fransa'ya tamam ben size Nice'i vereyim, siz de bana İtalya'yı sonunda birleştirirken destek olun demiş. Böyle bir şeyler olmuş yani. Neyse böylece yaz tatilimize damga vuran yiyeceği yani kebap pizzamızı almaya gidiyoruz. Bu pizzanın adı aslında direkt Türk ve dönerli ve soğanlı bir pizza. Menüdeki en ucuz pizzalardan biri ve çok lezzetli bence. Şu an edit yaparken bile düşünce acıkıyorum o derece. Neyse pizzamızı alıp hemen plaja piknik yapmaya dönüyoruz. Zaten çok yakın. And this is the spicy oil. Acı sos. Sauce. Perfect. And we're ready to eat. Onions, döner. It's so good. How do you rank this croissant? This croissant is like 100 out of 10. By the way, do you think this is tavuk döner? I always assume it was et döner. Sure. Do you think it's tavuk? It's not et. I was feeling happy that I was eating et döner. Let's show the audience the color. But it's... Dear audience, don't you think the color is et dönerish? Et döner. Reply in the comment section. Neyse sonra sahile Fransız gençleri geliyor ve sanırım okula yeni başlayan gençlere küçük işkenceler yapıyorlar ve güneşin batışını bu kısmen kaotik sahneyle beraber izliyoruz. Ve videomuzun sonuna da geldik bu şekilde. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bye bye. Tell us about this car. Why did you want to be filmed by the car? I didn't. You wanted to. Tell your viewers about your experience with this car. I have no experience with this car.